Who are you? Cevaplanmamış gizem bizimle en uzun süre kalan ve sonunda hatırlayacağımız şeydir, demiş ünlü yazar Alan Wake. Bu videoda yeni çıkan Alan Wake 2 değil de ilk oyun olan Alan Wake'i sizlerle beraber konuşacağım. Olumlu, olumsuz yanlarından bahsedeceğim, bir nevi sizler için inceleyeceğim. Bu arada videoma hepiniz hoş geldiniz, ben de Utku. Keyifli seyirler. Oyunumuz ünlü bir yazar olan Alan Wake ve eşi Alice'in Bright Falls isminde bir kasabaya gitmesiyle başlıyor. Sebebi ise yazarımızın bir süredir yeni eser ortaya çıkaramaması ve burada da kendince hafif kafa dinleyip hafif de ilham almak için bulunuyor. Çiftimizin yolculuğu esnasında Alan'ın gördüğü kabus, oyun boyunca göreceğimiz düşman tiplerini ve hayatta kalma yöntemlerimizi bizlere gösteriyor. Burada da oyunun bence tek güzel yanını görmüş oluyoruz. Işık ile hayatta kalma. Evet, oyun aslında tamamen oyuncuyu ışığa mecbur bırakıyor ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için ışıktan yararlanıyoruz. Bu kabusu atlattıktan sonra karakterimiz konaklayacakları yerin anahtarını yanlış bir kişiden, daha doğrusu oyun boyunca başımıza belayı veren bir kadından almış oluyor. Böylece de olaylar patlak vermeye başlıyor. Konakladıkları ada evinde çiftimizin arasındaki bir tartışmadan ötürü Alice karanlıkta kalıyor ve ardından da gölün derinliklerine doğru çekiliyor. Bunu gören Alan Wake tabii eşinin peşinden gitmeye çalışıyor ama pek başarılı olamıyor. Zaten olabilse oyunun hikayesi ilerlemeyecek değil mi? Ve bunun sonucunda da uzun süre boyunca bilinçsiz bir şekilde baygın kalıyor. Öyle kalmakla olmuyor tabii. Bir süre sonra uyanmayı da biliyor Alan Wake. Ardından da mekandan mekana atlayan karakterimiz bu süre zarfında birçok lanetlenmiş insan ile mücadele ediyor. Tabii kendisine bazen inanmadığı da oluyor, inanılmadığı da oluyor. Buna ek olarak içeri tıkıldığı, doktorlar tarafından deli muamelesi gördüğü de oluyor. Yani Alan Wake resmen yaşıyorsunuz. Yaşadığı bütün zorlukları anlıyorsunuz. Ama bizim güçlü karakterimiz bütün bunlara rağmen mücadelesini bırakmıyor ve bir şekilde yoluna devam etmeyi başarıyor. Oyunda genel olarak da işimizin peşinden gitmekle beraber düşmanlara karşı da büyük bir savaş veriyoruz desem yalan olmaz. Genel olarak ana hikaye bu şekilde aktarılmış. Şimdi de gelin biraz oyun hakkındaki asıl düşüncelerimden bahsedeyim. Alan Wake'in ikinci oyunu çıkmadan önce bir köşede kalan bu oyunu deneyimlemek istemiştim. Başlarda gerek atmosferi ile gerek de gerilim unsurları ile beni içerisine inanılmaz bir derecede çekmişti. Oldukça heyecanlanmıştım ve bu heyecanın ileriki süreçlerde de devam etmesini umdum. Ama maalesef pek böyle olmadı. Alan Wake barındırdığı hikayeyi sizlere etkileyici sinematiklerle ve gizli denilebilecek bilinçaltını gıdıklayacak şekilde aktarmayı başarıyor. Sıradan bir hikayeli oyun gibi ama doğrudan bir anlatım yok. Dolaylı yoldan ve öğrenmeniz, kapmanız gereken parçalarla oyun sizlere bu hikayeyi aktarıyor. Bu aslında kötü bir şey değil. Hani farklı bir şeyler denemişler ki ikinci oyunda bunu çok iyi başarmışlar ama biz ilk oyun için konuşuyoruz. Neyse, işte ilk oyunda bunu pek iyi yapamamışlar. Neden mi? Çünkü oyun inanılmaz derecede tekrara bağlıyor. 8-9 saatlik hikaye süresinde sürekli aynı şeyler ile mücadele ettiğinizden dolayı hikayeye olan ilginiz de bir noktadan sonra kopuyor. Yalan yok, harika bir atmosfer. Bence kötü olmayan da bir oynanış var. Ki oyundaki ışıkla hayatta kalma sistemi bence harika bir özellik. Buna ek olarak kaliteli karakter tasarımları ve seslendirmeler, bunlar da gerçekten oldukça iyiydi. Ama oynadığımız süre boyunca sürekli bir şeyleri açmaktan, ki bunlar genelde kapı, kilit gibi şeyler, ya da en azından lanetli insan sürülerinin hep aynı şekilde karşımıza çıkmasından dolayı bunun bir adım ötesine gidemiyorsunuz. Boss tarzı ultra güçlü düşmanlar deseniz bunlar da yok ve inanır mısınız bilmiyorum ama bazı bölümlerde etrafınızdaki kazma makineleriyle, borularla, kalaslarla kapışıyorsunuz. Gerçekten bakın, bu yalan değil. Oyunu oynayın ya da videolarını izleyin, göreceksiniz. Etrafınızdaki nesneler, malzemeler size düşman olarak karşınıza çıkıyor. Ha tabii buradaki olay aslında lanetimsi şeyin, yani bu ormandaki Bright Falls'taki, daha doğrusu bu lanetin bu eşyaları ele geçirip bize karşı kullanması. Yani oyunun bize aktarmak istediği mesaj bu aslında. Ama gerçekten bu oyunda büyük bir çeşitlilik beklerdim ve benim beklediğim çeşitlilik de bu değil.
Normalde oyunlarda bulmaca tarzı bölümler hiç sevmeyen biri olarak en azından böyle aptal kısımlar yerine bulmaca tarzı kısımlar olmasını bu oyunda umdum. Evet, oyunumuz çok yeni olmayan, hatta aslında bence oldukça da eski bir oyun. Ama iyi yaptığı şeyler çok başarılı olduğu için yapamadığı şeylerde de insan bir şaşırmıyor değil. Hem bir süre sonra hikayenin yorması hem de oynanışın hep aynı mantıkla ilerliyor olması benim oyun zevkimi oldukça bozdu. Ortada kaliteli bir yapım vardır. Bunu kabul edebilirim. Ben beğenmesem bile birçok insan bu oyunu beğeniyor. Ama eğer benim oyun keyfim gittikçe düşüyorsa demek ki o kalite beni kendine çekememiştir. Alan Wake'in ilk oyununu bu söylemiş olduğum yanlarından dolayı pek önermiyorum. Ya da en azından benim mentalitemle düşünen oyuncular için önermiyorum. Ama ben bunu sorun etmem, hikayeye odaklanırım diyorsanız da Alan Wake'i oynayabilirsiniz. Güzel bir Alan Wake incelemesinin de sonuna gelmiş oldum. Sizler neler düşünüyorsunuz Alan Wake hakkında? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı şekilde kanalıma abone olup videoma da like atarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. You can't stop me! I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own creation?